Saatlerce masa başında oturmana rağmen hiçbir şeye odaklanamadığın zamanlar illaki olmuştur. Aynı cümleyi tekrar tekrar okuduğun, gözünü saatten alamadığın, telefondan gelen en küçük bir bildirimle dikkatinin dağıldığı zamanlar. İşte bu videoda böyle durumları nasıl engelleyebiliriz, odaklanma ve konsantrasyon becerimizi bilimsel olarak nasıl arttırabiliriz, bunlar hakkında konuşacağım. Hoş geldin. İsmim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim. Şimdi öncelikle odaklanmak ve konsantrasyon hakkında bilimsel olarak bahsedecek olursak, bilim odaklanmayı aynı vücudumuzdaki bir kasa benzetiyor. Bu yapılan benzetmenin sebebi de vücudumuzdaki kasların iki belirgin özelliğinin olması. Birincisi, kaslarımız sporcuların yaptığı gibi kullanıldıkça gelişirler. İkincisi ise kaslarımızın limitleri vardır ve kullanıldıkça yorulurlar. Şimdi öncelikle odaklanma, konsantrasyon yorulabilen bir şey dediğim zaman nasıl böyle olabilir diye düşünebilirsin. Şu şekilde bir örnek vereyim. Çalışmaya başlayacaksın diyelim. Masanı toparladın, kahveni aldın ve masaya oturdun. Ve daha sonrasında bir tane tablo üzerine çalışmaya başlıyorsun. Tablo hazırlıyorsun. Ve ardından işin tam ortasındayken yarına yetiştirmen gereken bir raporun olduğunu hatırlıyorsun. Ve bütün işi bırakıp direkt rapora geçiyorsun. Raporun tam bitmeden hemen rapordan sıkıldığın için tabloya geri dönüyorsun. Tablodan rapora geçiyorsun gibi bir döngüye giriyorsun. Saatler sonra zihinsel olarak çok yorulduğunu hissediyorsun. Ama bir bakıyorsun ki ne tablo bitmiş ne de raporun bitmiş. Bu aslında tesadüfi bir şey değil. Bilimde buna Cognitive Switching Penalty, yani bilişsel geçiş cezası ismi veriliyor. Bunu da açıklayacak olursak, sen bir işe tam odaklanmışken o an odağını değiştirir, başka bir işe başlarsan beynin o anda tam 3 tane şey gerçekleştiriyor. Birincisi, önceki yaptığı işin bütün odaklanmasını silmek. İkinci yaptığı şey yeni işin ne olduğunu anlamaya çalışmak. Üçüncüsü ise yeni işe odaklanmaya başlamak. Bundan her ne kadar 3 tane şeymiş gibi bahsetsek de beyin için aslında bu çok zor bir görev. O yüzden de zaten bir işe başlamak onu yapmanın yarısıdır diye bir söz kullanıyoruz. Tam çalışırken telefonuna bildirim geldiğini düşün ve sen de telefonla eline alıyorsun ve ona bakıyorsun ne gelmiş acaba diye ve bütün konsantrasyonunu oraya yönlendiriyorsun. Daha sonra tamam bu önemsizmiş diyorsun ve onu bırakıyorsun, derslerine geri dönüyorsun. Aslında bu her ne kadar böyle 10-15 saniyelik bir olay gibi görünse de beynin o sırada çok büyük bir enerji harcamış oluyor. Ve senin tekrardan odaklanman çok daha zor oluyor. Bu yüzden eğer biz %100 verimle çalışmak istiyorsak o an etrafımızdaki bütün dikkat dağıtıcıları kaldırmak zorundayız. Bunlar telefon olabilir, işte ders çalışırken yenen çerezler olabilir ya da odanıza her an girebilecek bir arkadaşınız ya da aile üyeniz olabilir. İkinci olarak da o gün yapmanız gereken bütün işlerin hepsini önem sırasına göre dizmeniz. Bunları dizdiğiniz zaman önce önemli işi yapacağınız için durmadan dikkatiniz başka bir yere gidip gelmeyecek. Böylece sistem %100 verimle çalışabileceksiniz. Şimdi kaslar kullanıldıkça geliştirilebilirler. Yani odaklanma ve konsantrasyon kullanıldıkça gelişebilir kısmına geldik. Masaya oturduğunuz zaman sadece 15-20 dakika ya da yarım saat odaklanıyor olabilirsiniz. Dikkatiniz bir anda telefona ya da saate gidiyor olabilir. Bunlar tamamen normal şeyler. Eğer beyninde odaklanma ve konsantrasyon nasıl oluyor bunları anlarsan emin ol onları eğitmen çok daha kolay olacaktır. Öncelikle bizim beynimizde iki tane temel merkez var. Bunların birincisi limbik sistem, ikincisi ise prefrontal korteks. Limbik sistem bizim beynimizin hayvanlarla ortak olan kısmı ve ilkel duygularımızın hepsi limbik sistemde gerçekleşiyor. Prefrontal korteks ise bizi hayvanlardan ayıran ve mantıklı seçimler yapmamızı sağlayan yer. Mesela yarına yetiştirmeniz gereken bir proje ya da ödev var diyelim. Aynı zamanda da bu akşam sizin televizyonda en sevdiğiniz dizi var. Limbik sistem dizi izlemek size daha çok haz vereceği için diziyi izle, dizi kaçmasın, dizi bizi mutlu edecek derken prefrontal korteks ise hayır diziyi izleme, eğer diziyi izlersen projeni yetiştiremezsin, yarın mutsuz olursun diyecek. Ve daha sonrasında ikisinin arasında bir çatışma başlayacak ve hangisi güçlüyse o taraf kazanacak. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz, ya ben prefrontal korteksimin limbik sistemimi yenmesini istiyorum, ne yapmam gerekiyor diye düşünebilirsiniz. İşte tam bu kısımda konsantrasyon ve odaklanma kullanıldıkça artar sözü devreye giriyor. Herhangi bir işe başlamak için ya da ona odaklanmak için mükemmel şartları beklemek yerine eğer siz doğrudan ben saat 9'da çalışmaya başlayacağım der ve gerçekten masa başına oturursanız prefrontal korteksiniz gitgide gelişir ve en sonunda artık bütün tembellik duygularını bastırabilir hale gelirsiniz. Yapabileceklerimiz sadece bu kadar mı? Odaklanma ve konsantrasyonumuzu arttırmak için başka şeyler var mı diye merak ediyorsanız da sizlere sağlam kafa sağlam vücutta bulunur sözünü hatırlatmak istiyorum. Vücudumuza farkında olmadan kötü bakıyorsak onun iyi bir şekilde konsantre olmasını da bekleyemeyiz. Bu bakımdan dikkat etmemiz gereken
gereken 4 tane önemli madde var. Bunlar da sırasıyla uyku, beslenme, su ve egzersiz. Uykuyla başlayacak olursak kendinize en uygun uyku süresini bulun ve her gün o süre kadar uyuyun. Yani sizin için eğer 7 saat yetiyorsa her gün 7 saat uyuyun. Bir gün 7, bir gün 8 şeklinde uyumayın. Beslenme konusuna gelecek olursak hayatınızdan paketli, şekerli ve yağlı gıdaları çıkarın. Glisemik indeksi yüksek olan, yani kan şekerimizi aniden yükseltip aniden düşüren gıdalar beynimiz için çok iyi gıdalar değil. İkincisi ise şeker, çikolata gibi gıdaları çok fazla tükettiğimiz zaman vücudumuz haz hormonu olan dopamini çok fazla salgılıyor. Ve daha sonrasında siz bu kadar yüksek dopamin seviyelerini, yani hazları tattığınız için ders çalışmak, kitap okumak gibi düşük dopamin seviyesine sahip şeyler size zevk vermemeye başlıyor. Bu yüzden onlara odaklanmak istemeyeceksiniz. Yeterli su tüketimi konusuna gelecek olursak da su tüketmenin beynimiz üzerinde 2 tane önemli etkisi var. Birincisi beynimizdeki elektriksel ve dolaşımsal aktiviteyi düzenlemesi. İkincisi ise vücudumuzdaki toksinleri, yani zehirleri dışarı atmayı kolaylaştırması. Son madde olarak da egzersiz yapmak. Egzersiz yapmak dolaşımınızı düzenleyecek ve aynı zamanda dopamin salgıladığınız için yaptığınız işlerden çok daha fazla haz almanızı sağlayacak. Spor yapmakla salgılanan dopaminle şeker tüketmekle salgılanan dopamin arasında aslında çok büyük bir fark var. Spor yapmakla elde ettiğiniz dopamin sizin kendi emeğinizle, iradenizle elde ettiğiniz bir dopaminken şekerli gıdalardan aldığınız dopamin sizin anında yükselttiğiniz bir dopamin oluyor. Ve bu aslında vücudumuz için çok sağlıklı bir şey değil. Şeker bağımlılığı, sigara bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi durumları da oluşturan şey aslında bu etken. Egzersiz yapmak dediğimiz zaman illaki spor salonuna gidip böyle 2-3 saat boyunca ağırlık kaldırmanız, koşmanız, atlamanız gerekmiyor. Evinizin çevresinde herhangi bir parka ya da bahçeye çıkıp orada bir yürüyüş yapmak, 15-20 dakika doğayla iç içe bulunmak bile bu egzersiz yapmaya dahil. Videoda toplamda 3 tane ana konuyu ele aldık. Birincisi konsantrasyon yorulabilen bir şeydir. İkincisi konsantrasyon geliştirilebilen bir şeydir. Üçüncüsü ise konsantrasyonumuzu ve odaklanmamızı arttırmamız için hayatımızda ve vücudumuzda yapabileceğimiz değişiklikler. Video buraya kadardı. İzlediğin için teşekkürler. Eğer bu tür videoları seviyorsan ve YouTube ana sayfanda bu tür içeriklerin karşına çıkmasını istiyorsan videoya beğeni bırakabilirsin. Böylece YouTube senin bu tür içerikleri sevdiğini anlar ve sana böyle içerikler gösterir. Yine aynı şekilde her hafta düzenli olarak videolardan da haberdar olmak istiyorsan kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendine çok iyi bak, hoşça kal.